Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Villa TV Gayrimenkul'den herkese merhabalar. Bugün Kuşadası Soğucak Mahallesi'ndeyiz ve Gizem Hanım'la birlikteyiz. Gizem Hanım'ın çok güzel bir portföyüne geldik ve arkamızda görmüş olduğunuz gibi harika bir deniz manzaramız var. Sitemizin özelliklerinden Gizem Hanım birazcık kısaca bahseder misiniz? Merhabalar Niyazi Bey. Şu anda Soğucak bölgesindeyiz. Havuzlu, güvenlikli site içerisinde bahçeli, full eşyalı villamızı turlamaya geldik. Bugün Gizem Hanım da söylediği gibi çok güzel bir villadayız ve bu villamız full eşyalı olarak satışa çıkardık ve ev sahiplerimiz yurt dışına gidecek oldukları için bu villayı full eşyalı olarak satmaya karar verdiler ve bu evde yok diyebilirim sizlere. Su arıtma sistemi, ozmoz sistemine kadar her şey var. Kış bahçesine kadar harika bir villa. Barbekümüz var, bahçemiz var, manzaramız var. Her şey efsane. Sitemiz çok güvenlikli. Yani dışarıdan geldiğiniz zaman herhangi birisi siteye giriş yapamıyor. Ortak havuzumuz var ve buranın oturum sitelerinden harika bir villa turlayacağız bugün. O halde bu villamızın girişinden başlayalım ve bu harika villayı birlikte turlayalım. Başlayalım o zaman. Hadi. Aracınızla geldiğiniz zaman sitemizin girişinde bir kapımız var. Kapıya telefon açarak kapıyı açabiliyorsunuz ve içeriye girdikten sonra aracınızı site içerisindeki park yerlerine bırakabiliyorsunuz ve sonrasında böyle evinizin önüne gelebiliyorsunuz. Hemen ön tarafımızda görüyorsunuz. Bu arada bizim gerçekten evimiz çok güzel değil mi? Böyle yeşillikler arasında limon servileri var, zeytin ağacı var. Bu arada burada zeytin ağaçları toplanıyor ve toplandıktan sonrasında bireysel olarak tüm evlerin hepsine paylaştırılıyor. Çok güzel. Zeytinyağı üretimini dışarıdan hiçbir şekilde tahsis etmiyorlar. Evet. Geçenlerde bir sitede daha denk gelmiştim buna. Ya bence bu çok önemli bir şey çünkü zaten Ege bölgesinde yaşıyoruz. Ege bölgesi zaten zeytiniyle, inciriyle meşhur. Böyle bir avantajın olması da bence harika. Evet, o zaman şöyle sizi önden alalım, bayanlar önden diyelim. Bir yürüyüş yolumuz var. Bizim evimizin giriş kısmı var burada. İsterseniz buradan da girebilirsiniz. Kış bahçemiz var. Şöyle yan bahçeye doğru geçelim Gizem Hanım'la beraber. Burada da yine bir zeytin ağacımız var. Herhalde oldukça yaşlı bir zeytin ağacı bu. Yani yeni dikilmiş bir zeytin ağacı değil zaten. Evet, bu bahçe de çok güzel. Böyle villalarda açıkçası böyle bahçelerin olması çok Evet. güzel. Peyzajla yapılmış. Yani burada sulamasına kadar herhalde çimleri suluyorlar burada. Barbekümüz var burada. Değil mi? Şurada bir mangal yapmak nasıl olur da? Masanın sandalyenin şuraya zeytin ağaçlarının altına atacaksın. Güzel olurdu. Şurada barbekünü yapacaksın. Ev sahibimiz bahçeye bu arada limon ağaçları, kumkuat ağaçları dikti. Arka tarafı da aynı zamanda kendisi sebze bahçesi olarak değerlendiriyor. Ev alan kişi de aynı şekilde değerlendirebilir. Evet, dalından da taze taze burada limonlarınızı Aynen öyle. koparabilirsiniz. Arka tarafında böyle bostan gibi böyle domatesinizi, biberinizi dikebildiğiniz bir alan var. Hatta şöyle kısaca orayı da gösterelim. Bu arada burada su arıtma sistemi de var. Yani ozmoz su arıtma sistemi var. O da şurada depomuz var. Depomuzun içerisinde. Burada da bostanımız, biberleri de üzerinde taze taze de buradan net bir şekilde de görebiliyoruz. Villamızın su arıtma sistemi var. Su arıtma sisteminde böyle dışarıda ekstradan bir ardiye odası yapılmış. Ve bu ardiye odasının içerisinde hemen karşı tarafta su arıtma sistemlerinin cihazları var. Hatta ozmoz sistem, yani bu ozmoz sistem de bayağı pahalı ürünler bunlar. Benim videolarımı bilenler bilir. Yaklaşık olarak bunlara 400-500 bin lira gibi para verip bu sistemi kurdurabiliyorsunuz. Yani normal su arıtma sistemi, yumuşatma sistemleri var. Kuşadası'nda maalesef onlar çok fazla işe yaramıyor. Bazı villalarda görüyoruz, yani ev sahipleri yumuşatma sistemi taktırıyorlar. Ancak fayda göremeyip sonra sökmek zorunda kalıyorlar. Tabii biz bu konularda oldukça deneyimli ve bilgili olduğumuz için sizlerle bu deneyimleri de paylaşıyoruz. Villamızda su arıtma sistemi de olması çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ayrıca 500 litrelik su tankımız da bulunuyor burada. Evet, o çok önemli çünkü su kesintileri olduğu zaman siz bundan etkilenmiyorsunuz. Ve bunun haricinde demir dökümün burada boyları da var. Yani sıcak su için termosifonumuz da var. Ve bu evimizde ayrıca ne var biliyor musunuz? Isı pompası da var ve Daikin olarak tercih edilmiş. Yani sadece ısı pompasına bile 400-500 bin lira para ödüyorsunuz. Ev sahibimiz bu kısımda buzdolabı olarak ekstra kışlık malzemelerini koyabilecek olduğu, evin içerisindeki fazlalık eşyalarını da değerlendirebilecek olduğu depo olarak yaptı. Evet, harika yapmış. Çok güzel olmuş. Çok Yani- güzel bir düşünce. Zaten bu tip evlerde bence bunların kesinlikle olması gerekiyor. Ve bakar mısınız, yani sinekliğine kadar yapmışlar. Yani satmak için değil de hani burada uzun ömürlü yaşamak için yaptıkları gerçekten de çok belli oluyor.
Çünkü evimizin içerisinden şu an bahçede Evet. olmamıza rağmen cam balkonu, sinekliği, işte su arıtma cihazı, Evet. ozmoz olması, ayrıca dışarıya buzdolabı koymuş. Yani her şey var gerçekten de. Ya şu ana kadar bu tip gördüğüm evlerde yok diyebilirim. Her şey içerisinde var. Burada bir kış bahçemiz var Gizem Hanım. Tavanları da ahşap yapmışlar. Gayet güzel ve hoş görünüyor. Villamız yaz kış yaşama uygun bir yer olduğu için ev sahibimiz burada her şeyi en ince detayına kadar düşündü. Camlarımız tamamen çift cam. İstese ev sahibi buraya tek cam da yaptırabilirdi. Sinekliklerine kadar bütün detaylar, her şey konuldu. Karşıda bizim televizyon alanımız da var. Sadece burası bir kış bahçesi değil de yazın da kışın da aynı zamanda keyifli bir şekilde dinlenme alanı bir olarak yaşam da alanı değerli. oluşturulmuş Evet, yaşam burada. alanı. Duvarlarda taş kaplamalar, tavanlarda ahşap kaplamalar gayet göze hoş geliyor. Evet. Burada da böyle hafif serinletmesi için bir vantilatör düşünülmüş. Yine ön cepheye çıkabilmemiz için burada yine bir kapımız var. Sineklikten çıkabiliriz. Ayrıca burada da şöyle bir oturma yerimiz ve dış kapı pencerelerimizin hepsinde de görmüş olduğunuz gibi demir korunaklarımız var. Kapı pencerelerimiz PVC ve evimizin içerisine girdiğimiz zaman da burada hem çok serin şu anda, bambaşka bir atmosfer olduğunu düşünüyorum. Villamız tamamen özel tasarım mutfak ürünleri tercih edildi. Franke marka üçlü ankastre setimiz, karşıda fırınımız bulunuyor. Görmüş olduğumuz tüm eşyalar, küçük ev aletleri evin içerisindeki fiyata dahil. Hepsi birlikte ne görüyorsanız aynı şekilde teslim alacaksınız. Evet, buraya ben almak isterdim biliyor musun? Çünkü hazır yerleşmiş Evet. bir ev. Yani bakar mısın? Kahve makinesinden tut, filtre kahvesinden tut, çaycısına kadar her şeysi yapılmış. Ve ocak benim dikkatimi çekti. Beşli güzel. ocak. Normalde dörtlü ocak yapıyorlar ya. Yani bu daha büyük bir ocak ve ortası woklu. Üzerinde Franke'nin yine aynı şekilde aspiratörü var ve kombinasyon güzel olmuş. Ayrıca bu tip evlerde genelde mutfaklar böyle bu kadar büyük olmaz. Daha böyle küçük minimal mutfaklar Adı da yapılır. böyle yok zaten. Evet. Nadir. Genelde artık yeni yapılan evlerde biliyorsun ki mutfaklar daha Küçük yapılıyor. tutuluyor. Evet. Sadece bu eve gelen kişi valizini alıp tüm eşyalar zaten mevcut. Valiziyle birlikte gelip Öyle taşımış deme. oluyor. Parasını getirmeden olmaz. O valizin içinde bir de para getirsinler. Doğru. Tapuya gidelim değil mi? Parayı verelim, tapumuzu alalım. Ondan sonra gelip Doğru. eşyalarını çıkarıp yerleşsinler. Bu arada ev sahibimiz sadece özel eşyalarını buradan alacak. Geri kalan tüm eşyalar burada içerisinde kalacak. Evyemiz var burada ve bunu da yurt dışından getirdiğini söylemişti. Evet, Amerika'dan geldi. İçerisi bakır olduğu için herhangi bir şekilde, zaten burada ozmoz sisteminde olduğu için yani herhangi bir şekilde beyaz eşyalarınıza ya da bataryalarınıza zaten zarar gelmiyor. Ve buradan pencereden de dışarıya da bahçe alanını da görebiliyorsunuz. Bu da güzel. Burada tavandan sarkıt bir lambamız var. Gayet güzel, keyifli görünüyor. Dikkatini çekti mi bilmiyorum. Mutfakta ve bütün odaların hepsinde zaten demir korkuluklar güvenlik son noktasına kadar kullanmış ev sahibi. Evet, evet. Onu fark ettim. Ya bugün bunları bile yaptırmaya kalksan çok ciddi anlamda bir masraf. Aynen. Ayrıca yani bilmiyorum, mesela arkanda bir peteğimiz var ki diğer odalarımızda da var mı? Şunları bile taktırmak istesen veya şu doğalgaz altyapı tesisatlarını bile döşettirmek istediğin zaman ciddi anlamda maliyet. Ya maliyetini de geçtim. Ya maddi kısmını geçtim. Manevi kısmına geldiğiniz zaman ustalarla uğraşması o kadar çok Ekstra zor iş uğraş, ki, değil evet. mi? Yani sen de biliyorsun az çok, yıllardır sektörün içerisindesin. İnanın ustalar insanı çileden çıkarıyorlar. Yani geliyorum diyorlar, gelmiyorlar vesaire. Neyse, konuyu toparlayalım, çok uzatmayalım. Ya gerçekten de bu evde her şey dizayn edilmiş ve yaz kış oturmak için yapılmış ve bütün o stresler yaşanılmış. Siz hazır böyle geliyorsunuz, parayı veriyorsunuz, ev alıyorsunuz, rahat rahat yaşıyorsunuz. Havuzumuz da var sitede değil mi? Çok güzel bir havuz var. Büyük bir havuzumuz var. Gayet yeterli bir havuz. Ailenize, sevdiklerinizle Herkes. havuzda kullanabilirsiniz. Evet. Yukarıda çok güzel manzaramız vardı biliyorsunuz zaten. Burada bir adamız var. Ya ada da o kadar büyük Çok ki. büyük ki zaten ev sahibi ekstra olarak yemek masası, 12 kişilik yemek masası var karşı tarafta ama bar taburenizi koyup da rahatlıkla burada yemeklerinizi yiyebilecek olduğunuz bir alan. Evet, güzel. Salona geçelim mi? Değil mi? Salona geldiğimiz zaman da seramikler yine parlak seramik olarak tercih Evet. edilmiş. Ve burada 2 tane üçlü koltuğumuz koyulmuş. Karşıda da kış bahçesine bakan kısmımız var. Klimalarımız Arçelik marka. Klimalarına kadar takılı vaziyette değil mi? Bu arada Niyazi Bey, lafınızı bölmeyeyim. Klima, televizyon tüm odaların hepsinde mevcut. Bireysel olarak burada 3 aile, 2 aile çok rahatlıkla yaşayabilir. Ona bağlı olarak tüm konforu sunmuşlar odanın içerisinde. Evet. Trump da bu arada Türkiye'ye geldi, haberin var mı? Biraz önce onu izliyorduk biz de. Evet, F-35'leri inşallah alacağız. Bakalım, şu anda Trump'la Sayın Erdoğan konuşma yapıyorlar.
Bakalım. İnşallah. Karşımızda bir yemek masamız var. Yemek masamız da burada 6 kişilik olarak tercih edilmiş. 12 tercih edilmiş. kişilik, 12 Niyazi kişilik Bey. mi? Aa Evet, evet sen- burada açılıyormuş değil mi? Evet, Ben evet, görmemiştim açılıyor. bunu. Kusura bakma. Sandalyelerimiz ekstra olarak depoda tutulduğu için onu Tamam. görmemişsinizdir Evet, belki de. evet. Burada çünkü açılıyormuş. Alttan da görebiliyorum şu anda. 12 kişilik olarak da yani kalabalık olursanız yemeğinizi de rahat rahat yiyebilirsiniz. Burada arka kısımda bir taş kaplamamız var ve en önemlisi aile büyüklerimiz için zemin katımızda bir yatak odamız var. Normalde böyle yatak odası zemin katlarda olmuyor değil mi? Zaten merdivenli olan villalarda, 3 katlı villalarda bence kesinlikle alt katta bir yatak odası olması gerekiyor. Yaşlı bir aile, anne baba, ileriki yaşlar içinde özellikle düşünülmesi gereken bir durum söz konusu burada. Kesinlikle ben de katılıyorum ve penceresi de var, dışarıyı da görebiliyorsunuz. Arka kısma bakalım. Bu kısımda ise şöyle bir antremiz var. Tuvaletimiz var sanıyorum. Bir duş yerimiz var. Evet, lambasını açarsak daha iyi olur. Süper oldu. Ve zemin de dümdüz devam ediyor oraya kadar. Orada bir tuvalet ve bir duş alanımız var. Burada ise şöyle büyük bir kilerimiz var sanırım. Evet. Eşyalarınızı koyabilmek adına şöyle hemen kısaca göstermiş olalım. Ve peteğine kadar Açabiliriz bakın. istersen. Yok, içini açmayalım. Ev sahibinin özel eşyaları vardı Yok, belki. hiçbir özel Gerçi eşya- taşınacaklar. Hepsini Aynen. çıkarmışlar. Yani götürecekler. Yani özel eşyalarını tabii ki alıyorlar. Devam edersek üst kata doğru çıkarken de burada separatörlerimiz var. Basamaklarımız da mermer olarak tercih edilmiş. Ve şurada üst kata çıkarken tutamaçlarımız da bulunuyor. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Villamızın şu anda üst katına doğru çıktık ve burada ana yatak odamız var değil mi? Evet. Sizi böyle önden Bu alalım. katta tek bir odamız var. Ne kadar naziyim biliyor musunuz? Çok kibarsınız. Teşekkür ederim. Ana yatak odamızda tabii şu anda yaşıyorlar burada ev sahiplerimiz. Hatta şu an kış bahçesine geçtiler biz videoyu çekim yaparken. Gerçekten de burada hani bir ferahlık olduğunu görüyorsunuz. Çünkü 3 tane penceremiz var büyük. Ve şurada yatakta uyandığınız zaman zeytin ağacını görüyorsunuz. Televizyonumuz burada, klimamız var. Tavanda burada yine bir serinlemek amacıyla takılmış bir vantilatör var. Balkonumuz var. Balkonda küçük de olsa bir deniz manzaramız da var. Zaten her katta mevcut olan bir manzaramız olduğu gibi tüm balkonların hepsinde de aynı zamanda cam balkon tercih edildi. Sinekliklerine kadar hepsi takılı. Evet. Yani cam balkon her yerde yapılmış. Ciddi anlamda maliyet bunlar. Ve burada yine peteğimiz var. Şurada giyinme dolabına bakar mısın? Benim çok hoşuma gitti tarzı. Ne diyorsun? Çok güzel. Böyle bir giyinme Aşağıdaki- dolabının olmasını ister miydin mesela? İsterdim. Ve fark ettiniz mi bilmiyorum. Aşağıdaki mutfaktaki dolaplarla aynı. Malzeme kullanılmış. Malzemeler kullanıldı. Güzel kaliteli malzemeler Hı hı. zaten belli ediyor kendisini. Ve burada da ya, tuvalet banyo da çok güzel. Ne Evet. diyorsun? Ev sahibi komple yeniledi aslında burayı. Daha öncesinde böyle değildi. Şimdi çamaşır kurutma makinesine kadar hepsi bu arada evin içerisinde var. Ebeveyn banyomuzda ince düşünülmüş bir detay, yine nişlerimiz bulunuyor. Ahşap detaylar zaten banyoya çok güzel bir şıklık kattı. Kesinlikle. Antrasit ve ahşap uyumuna ben Evet. bayılıyorum. Şimdi bu katımızda ana yatak odamız vardı. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Üst katta koridorumuza geldik ve antredeyiz. Burada 2 tane yatak odamız var. Evet, 2 tane yatak odamız, bir de ana banyomuz bulunuyor bu katta. Evet, genel banyomuz var. Karşıda burada 2 kişilik yani tekli 2 tane yatağımız, klimamız, televizyonu, giyinme Evet. dolabı hepsi var içerisinde. Görmüş olduğumuz yataklar aslında büyük tek kişilik yataklar. Burada kalmak isteyenler dilerse burayı tabii ki de tek kişilik veya çift kişilik büyük boy rahatlıkla bütün alanları kullanabiliyor. Evet, perdesine Bunlar kadar tercihe yapılmış. bağlı biraz da. Kesinlikle. Perdesine kadar da Evet. yapılmış. Şurayı da gösterelim kısaca, sonra diğer yatak odamıza bakalım. Bu banyo da gerçekten geniş görünüyor. Evet ve ana banyomuz oldukça büyük bir banyo. Bence gayet güzel ve büyük görünüyor. Duşakabin bence standart ölçülerin üzerinde yapılmış. Ve tezgah da öyle. Oldukça büyük bir tezgahımız var. Renk kombinasyonu da yine beyaz, gri ve beyaz olarak tercih edilmiş. Güzel. Banyoda da, giyinme odasında da, mutfak dolaplarında da hepsi aynı malzeme geçişleriyle kullanıldığı için çok güzel bir kombinasyon olmuş evin Evet, içerisinde. gayet güzel, gayet güzel. Evet, diğer yatak odamıza bakalım. Şöyle size önden alayım ben. Yerlerde parlak seramikler yine devam Evet. ediyor. Ve burada çift kişilik bir yatağımız, perdelerine kadar hepsinde yapılmış. Tavanlarda spot lambalarımız var. Karşı tarafımızda da yine burada böyle bir dinlenme yerimiz var. Ve bu katımızda da yine deniz manzaramız var. Ayrıca balkonumuz var. Balkonumuz da cam balkonu olarak Evet. tercih edilmiş. Ve bence atladığımız bir şey var. Şimdi gözüme takıldı. Kapının üzerinde DESI yazıyor. Yani bu evde alarm sistemi ne vardı? Kamera sistemi Evet, de kamera mevcut. sistemi de var. Altta salonda görmüşsünüzdür belki de. Evin hem içinde hem de dışında özel kamera sistemi var. Telefon üzerinden rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz Evet, evinizi. bu çok iyi. Ben kesinlikle kamerayı çok severim. Çok da kullanıyorum. Bu arada burada da böyle güzel şekilli bir makyaj aynamız bulunuyor. Evet. Özellikle siz kadınlar için bu çok önemli. Tabii. Değil mi? Evet. Olmazsa Şimdi buradan olmaz. kendinizi alamıyorsunuz. Evet. Şimdi burada da bir detay var. Bunu da isterseniz anlatalım.
Üst katımıza çıkarken de burada sıcak hava yukarıya çıkmasın diye şöyle bir panjur düşünülmüş. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu evin içerisindeki panjur ne alaka? Evin içinde panjur mu olur? Ancak yazın yani ve kışın yani buradaki hava yukarıya kaçmasın sıcak ya da soğuk hava diye bu panjuru isterseniz kapatarak ısıyı buradan yukarı çıkmasını engelleyebilirsiniz. Şimdi manzaraya doğru gidelim mi çatıya? Gösterelim. Evet, bence çok güzel bir çatı var. Bence çok şaşıracaksın. Tam güneşlenme yeri, keyif yeri. Ben olsaydım orayı bar yapardım mesela. Üst katımızda ev sahibimiz yukarıda terasla vakit geçirdiğinde veya dinlenme köşesi, barbekü gibi kullanılabiliyor. Bu yüzden de aşağı katlara inmekte zorlanılmasın diye buraya da küçük de bir lavabo kullanım alanı yaptı. O açıdan da güzel değerlendirildi. Seramiklerine kadar yenilenmiş, Her şey. güzel. Burada bir de ayrıca sinekliğimiz de var, perdemiz de var. Devam ediyoruz. İşte evin en efsane kısmına geldik. Yani şuradan insan inmek istemezdi bence. Değil mi? Ne diyorsun? Bence çok güzel bir Çok alan burası. güzel. Manzaramız harika. Buradan her yeri görebiliyorsunuz. Her yer ayaklarınızın altında. Evet. Zaten Kuşadası Soğucak bölgesi denizden yüksekte olan bir konumda olduğu için manzara burada ayaklarının altında ve buranın da üstü kapatılmış. Yani isterseniz gündüz de kullanabilirsiniz, akşam da kullanabilirsiniz. Bence burada bir şey eksik. Bar. Var, evet. Evet. Düşünülebilirdi. Böyle Ama ufak tefek atıştırmalıkları yapabilirsiniz. Ya yapılabilir yani bir eksiği o olsun. Tabii burada seyyar bir şey de yapılabilir. Ya da isterseniz buraya mesela bir mutfak koyup işte bir bar yapıp içeceklerinizi, kahvenizi burada içebilirsiniz. Bir tane mini buzdolabı koyulabilir. zaten bu manzaramız Niyazi Bey çok fazlasıyla bize yeterli olabiliyor. Ve biliyorsunuz ki Niyazi Bey, güneş tam karşıdan battığı için akşamları burası hep bir kızıl, pembe bir görüntü halinde çok güzel bir manzaraya sahip oluyor. Buradan baktığımızda da şehir manzaramızı görüyoruz aynı zamanda. Soğucak bölgesi genel olarak zaten Kuşadası merkezi bölgeye çok yakın olduğundan dolayı rahatlıkla hem Güzelçamlı'ya, Milli Park tarafına hem Davutlara hem de Kuşadası merkezinin tam orta lokasyonunda kaldığı için rahatlıkla ulaşımda sıkıntı yaşamıyorsunuz. O açıdan çok değerli bir bölgedeyiz. Evet, buradan baktığınız zaman da akşamları mesela Evet. çok güzel bir şehir manzarası da bizleri %100. karşılıyor. Aynen. Burada açık bir terasımız var. Aynı zamanda manzara eşliğinde burada da şezlonglarımızla güneşlenebilirsiniz. Evet, yine güzel bir videonun sonuna geldik. Bu evin detayları için de bize ulaşabilirsiniz. Bizimle öncesinden bir randevu yaparsınız. Buraya geldiğiniz zaman da Gizem Hanım'la birlikte bu güzel evi sizlere tanıtabiliriz. Manzara güzel, hava güzel, ev güzel. Gizem Hanım bugün çok güzel, pembeleri de giymiş. Teşekkür ederim. Artık Katılım kanalımıza için da size. abone olursunuz. Siz de buraya bekliyoruz, değil mi? Bekliyoruz. Evet, yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim Niyazi Bey. Bugün için size yapmış olduğunuz sunumunuzdan dolayı bu arada. Bir dahaki programda görüşürüz Görüşmek o zaman. üzere. Görüşürüz. Bay bay.